Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Uzun bir aradan sonra telefon karşılaştırmalarına devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle beraber Xiaomi'nin orta üst segment arasındaki en iddialı modellerinden olan Xiaomi 11 Lite 5G NE modeliyle Redmi Note 11 Pro'nun 5G versiyonunu detaylıca karşılaştıracağız ve hangisini almak daha mantıklı, fiyatın oranla hangisi daha başarılı bunun hakkında konuşacağız. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the... Dostlar bu iki cihaz gerçekten çok yakın fiyatlara satılıyor. Fiyatlardan bahsetmek gerekirse Xiaomi 11 Lite NE'nin 8 GB RAM, 256 GB depolama ile gelen versiyonu 7800 TL bandındayken Redmi Note 11 Pro'nun 5G versiyonu ise 8100 TL bandında. Eğer bu tarz ikili karşılaştırma videolarının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz ilk olarak cihazlarımızın tasarım karşılaştırmasıyla başlayalım. İlk olarak iki telefonda arkadan baktığımızda 11 Lite NE'nin Note 11 Pro'ya nazaran çok daha şık bir şekilde önümüze çıktığını belirteyim. Note 11 Pro daha köşeli ve sert bir tasarımla, kasa yapısı olarak da iPhone 13 serisini andırırken Mi 11 Lite ise biraz daha yuvarlatılmış köşelerle daha özgün ve güzel bir tasarımla geliyor. Özellikle 11 Lite NE'nin kamera modülü de cihaza daha premium, farklı bir hava katıyor diyebilirim. Malzeme kalitesi olarak da iki telefonumuzun arka kapağı cam bir yüzeyi sahipken çerçevelerde de plastik bir yapıya yer verildiğini görüyoruz. Elde tutuş hissiyatı olarak iki cihazın oldukça yakın hissettirdiğini belirteyim. Telefonları elinize aldığınız zaman kesinlikle kalitesiz, ucuz bir hissiyat vermiyor. İki cihazın arka kapağı da oldukça fazla parmak izi bırakıyor. Kalınlık ve ağırlıktan bahsedersek Mi 11 Lite 6.81 mm'lik kalınlığa ve 158 gramlık ağırlığa sahipken Note 11 Pro tarafında da 8.1 mm'lik kalınlık ve 202 gramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. Özellikle tek elle kullandığımız zaman Xiaomi 11 Lite elimizi hiçbir şekilde yormazken Note 11 Pro uzun süreli kullanımlarda elimizi yorabiliyor. Açıkçası genel tasarım hatları itibariyle de ben Xiaomi 11 Lite NE'yi biraz daha başarılı bulduğumu belirteyim. Şimdi ekran tarafına baktığımız zaman 11 Lite NE tarafında 6.55 inçlik AMOLED panele sahip 90 Hz yenileme hızı ile gelen Full HD Plus çözünürlüklü gerçekten güzel bir ekran önümüze sunulmuş. Redmi Note 11 Pro tarafında ise 6.67 inç Full HD Plus çözünürlük ve yine AMOLED ekran karşımıza çıkıyor. Ancak 120 Hz tazeleme hızıyla birlikte geliyor. İnç başına düşen piksel yoğunluğu noktasında 11 Lite NE çok az bir farkla önde ama burada kesinlikle bu farkı hissedebilecek seviyede değil. Günlük kullanımımızı etkilemiyor diyebilirim. İki ekranı dışarıdan baktığımız zaman renkler olması gerektiği gibi canlı ve güzel bir şekilde önümüze çıkarken iki telefonun ekranı kullanmak da gayet keyifli. Ancak akıcılık kısmında 120 Hz'le beraber Redmi Note 11 Pro'nun bir ayrıcalığı olduğunu belirteyim. Genel bir kullanımda daha iyi bir deneyim verebiliyor. Fakat telefonda video izlerken özellikle de HDR destekli yüksek çözünürlüklü filmleri izlerken Mi 11 Lite'ın HDR10 Plus, Dolby Vision ve 10 bit renk derinliği gibi gerçekten profesyonel özelliklerle geldiği için görsel deneyim açısından Redmi Note 11 Pro'dan bir kademe daha önde olduğunu belirteyim. Parlaklık kısmında da 11 Lite NE'ye 800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyorken Note 11 Pro ise 1200 nit seviyesine ulaşabiliyor. Yoğun güneş ışığı altında iki ekranda bize bir görme zorluğu yaşatmıyorken Note 11 Pro'nun Mi 11 Lite'dan biraz daha iyi bir seviyede olduğunu belirtebilirim. Açıkçası iki ekranın da birbirlerine göre artı ve eksileri var. Ekran akıcılığına daha çok önem veriyorsanız Redmi Note 11 Pro, ancak görsel deneyim kısmına daha çok önem veriyorsanız 11 Lite NE diyebiliriz. İki telefonun ekranında genel kullanımda gayet başarılı olduğunu belirteyim. Hangisini alırsanız alın üzülmeyeceğinizi düşünüyorum. Şimdi Yonga seti tarafına bakarsak bu iki cihaz arasındaki en belirgin farklar artık burada ortaya çıkmaya başlıyor. Redmi Note 11 Pro'da hiç yabana atılmayacak performanslı bir işlemciyle yeni nesil Snapdragon 695 Yonga seti ile karşılaşıyoruz. 11 Lite NE tarafında ise bu senenin en popüler ve amiral gemisi cihazlara daha yakın performans gösterebilen Snapdragon 778G işlemcisini görüyoruz. Burada iki cihazın teknik detaylarına hiç girmeyeceğim. Ancak genel kullanımda uygulama açılışlarında menüde vermiş olduğu akıcılık ve arka planda uygulamaları tutma seviyesine baktığım zaman iki cihazın benzer bir performans verdiğini söyleyebiliriz. Antutu tarafında 11 Lite NE'nin bariz bir şekilde üstün olduğunu görebiliyoruz. Geekbench 5'te de özellikle çoklu çekirdek skorunda yaklaşık %40-%45 civarı daha iyi bir performans alabiliyoruz. Oyun tarafına baktığımız zaman iki işlemci arasındaki fark aslında net bir şekilde burada ortaya çıkıyor. Redmi Note 11 Pro PUBG'de akıcı grafiklerde
40-45 FPS alabilirken maalesef ki en fazla HD grafiklere kadar destekliyor ve bu yüksek grafiklerde en fazla 30 kare desteği bulunuyor. Oyun içi performansa baktığım zaman cihazımızın stabil bir şekilde PUBG'yi oynatabildiğini söyleyebilirim. Herhangi bir lag, donma veya sahne bazlı bir FPS düşüşüyle çok nadir olarak karşılaşabiliyoruz. Ama 11 Lite NE tarafında bizlere akıcı grafiklerde 60 FPS desteğini verebiliyor ve HDR grafiklere kadar da çıkabiliyoruz. Burada da 40 FPS'te oynayabiliyoruz. Burada ekranlar arasındaki 120 Hz 90 Hz farkının hiçbir önemi yok. Çünkü iki telefonda bu FPS değerlerine ulaşamıyor. Oyun odaklıysanız 11 Lite NE'nin çok daha akıcı ve daha keyifli bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Telefonun ince yapısı ve kasanın biraz daha küçük olması da oyun oynarken vermiş olduğu deneyimi biraz daha arttırıyor. Ancak Mi 11 Lite'da hem işlemcimizin daha performanslı olması hem de bataryanın daha küçük olmasından dolayı batarya tüketimi açısından Note 11 Pro'nun biraz daha gerisinde kaldığını da söyleyeyim. Genel kullanımda iki cihazın da sizi kesinlikle üzmeyeceğini de belirteyim. Ancak uzun ömürlük açısından düşündüğümüzde oyunlarda da 11 Lite NE farkını ortaya koyuyor. Şimdi donanımdan kamera tarafına baktığımız zaman bence iki cihaz arasındaki en belirleyici fark kamera kısmında. Note 11 Pro tarafında 108 megapiksel oldukça büyük bir sensörü görebilirken bu kameramız f1.8 diyaframlı Samsung'un ISOCELL HM2 sensörü. İkinci kamera olarak 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 2 megapiksellik makro kameramız bulunuyor. 11 Lite NE'de ise 64 megapiksellik f1.79 diyaframlı 6 elementli lense sahip olan güzel bir ana kamerayı görüyoruz. İkinci kamera olarak yine 8 megapiksel ve son olarak da 5 megapiksellik makro kameramız bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımız zaman gördüğümüz gibi ana kamera performansında zıt renklerde ve fotoğrafların detaylarına baktığımızda gerçeğe daha yakın renkler verebilen tarafın 11 Lite NE olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 108 megapiksellik sensör sizi kesinlikle aldatmasın. İşlemcinin yapay zeka desteği ve kullanılan lenslerin kalitesi gerçekten önemli. Note 11 Pro'da kesinlikle kötü fotoğraf çekmiyor ancak Mi 11 Lite'ın hem düşük ışıkta hem de gündüz çekimlerinde biraz daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Video kısmında ise Note 11 Pro büyük sensörüne rağmen sadece Full HD 30 FPS videolar çekebilirken Mi 11 Lite'da 4K 30 ve 1080-60 FPS desteklerimiz bulunuyor. İki cihazda da OIS yok ancak ACE yani elektronik sabitleme özelliği mevcut. Mi 11 Lite'ın ACE teknolojisi Redmi Note 11 Pro'dan büyük farklı önde. Mi 11 Lite ile yaptığımız çekimler çok daha stabil ve güzel bir şekilde önümüze çıkıyor. Video performans olarak 11 Lite NE Note 11 Pro'dan çok net bir şekilde başarılı. Ön tarafa baktığımız zaman da Note 11 Pro'da 16 megapiksellik bir kamera bulunurken Mi 11 Lite tarafında 20 megapiksellik bir kameramız bulunuyor. Ön kameralarında Full HD 30 kare videolar çekebildiğini belirteyim. Dostlar genel kamera performansı olarak kazananın kesinlikle 11 Lite NE olduğunu söyleyebilirim. Batarya tarafına baktığımızda ise Note 11 Pro'da 5000 mAh'lik batarya ve 67 Watt'lık bir hızlı şarj desteğini görüyoruz. 11 Lite NE'de ise 4250 mAh'lik batarya ve 33 Watt'lık hızlı şarj desteğine sahip. İki cihazın da kutu içeriğinden destekledikleri maksimum adaptörler çıkıyor. Kutu içeriğinden çıkan adaptörle 11 Lite'ı sıfırdan 100'e 1 saat 10 dakikada doldurabiliyorken Note 11 Pro ise 35-40 dakika arasında tam olarak doldurabiliyoruz. Batarya performansı açısından da hızlı şarj yeteneklerini düşündüğüm zaman Redmi Note 11 Pro bu kez ciddi bir şekilde öne geçmeyi başarabiliyor. Eğer batarya kısmına daha çok önem veriyorsanız hem batarya performansı olsun hem hızlı şarj tarafıyla Redmi Note 11 Pro'yu tercih etmek daha mantıklı diyebilirim. Ama Mi 11 Lite'da 33 Watt desteği ve genel batarya performansıyla yine sizi kesinlikle üzmeyecektir. Yazılım tarafına baktığımız zaman da iki cihazda Android 12 ve MIUI arayüzüne sahipler. 11 Lite NE'ye henüz MIUI 13 gelmedi ama çok yakın bir zamanda gelecek. Arayüz ve genel performans olarak birbirlerine gerçekten çok yakın cihazlar. Özellikle güncel işlemciler kullandıklarından dolayı da bu cihazlarla en az 2-3 sene hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı da düşünüyorum. Ve 2 yıl boyunca Android güncellemeleri ve 3 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Hoparlör kısmına baktığımız zaman iki cihazın da stereo hoparlörlere sahip olduğunu belirteyim. Ancak ses kalitesi ve ses seviyesi açısından 11 Lite NE'yi bir adım daha önde görüyorum. Güvenlik seçeneklerine baktığımız zaman da iki telefonumuzda da yüz tanıma özelliği ve güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu bulunuyor. Bu parmak izi okuyucular iki cihazda da oldukça hızlı ve kararlı bir şekilde çalışabiliyor. Bu konuda ikisinin de çok başarılı olduğunu belirtmem gerekiyor. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2'yi 11 Lite NE'de görürken Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1'de Note 11 Pro'ya konumlandırılmış. İki cihazın da 5G ve NFC teknolojisini desteklediğini de belirtelim. Son olarak suya ve tuza karşı dayanıklılıkta da IP53 sertifikasıyla yalnızca küçük kazalara yani olası su dökülmelerine karşı iki cihazımız da korunuyor.
Dostlar şimdi son olarak iki cihazla ilgili bir değerlendirme yaptığımız zaman Mi 11 Lite NE hem Yonga kısmında hem tasarım ve kamera kısmında Redmi Note 11 Pro'dan net bir şekilde önde. Özellikle tasarım konusunda 11 Lite NE piyasada alınabilecek en şık, en güzel ve en ince telefonlardan diyebilirim. Telefonun boyutuna oranla bu incelik ve hafifliği gerçekten çok farklı bir hava katıyor. Ses kalitesi açısından da 11 Lite NE'nin hoparlörleri Redmi Note 11 Pro'ya göre gerçekten seslerdeki doygunluk farkı bas ve tiz seslerde net bir şekilde hissediliyor. Yani hoparlör tarafında Redmi Note 11 Pro'ya nazaran daha başarılı bir ses deneyimi verdiğini belirteyim. Açıkçası bu fiyat bandında benim en çok önem verdiğim konular bunlar değil. Performans kısmı benim için bu fiyat bandında en önemli kısım diyebilirim. Günlük kullanımda, menüde, uygulamalarda herhangi bir fark hissetmesek de özellikle oyun kısmında 11 Lite NE Redmi Note 11 Pro ile farkını net bir şekilde ortaya koyuyor. Snapdragon 778G işlemcisi gerçekten Redmi Note 11 Pro'ya göre daha performanslı bir şekilde çalışabiliyor. Oyunlarda da 60 FPS'i rahatlıkla alabilirken Redmi Note 11 Pro akıcılık kısmında biraz daha geride kalabiliyor. Kamera tarafında da Redmi Note 11 Pro 108 megapiksellik kamerasıyla önde gibi gözükebilir ancak Mi 11 Lite NE'de çekmiş olduğumuz fotoğraflar Redmi Note 11 Pro'ya oranla daha başarılı. Gece çekimlerinde de gündüz çekimlerinde de aradaki farkı net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten detaylı testlerini de kamera bölümünde yapmıştık. Ancak fotoğraf kalitesi olarak çok büyük farklar olduğunu söyleyemem. İki cihaz arasındaki en büyük fark video kısmında ortaya çıkıyor. 11 Lite NE'nin video performansı Redmi Note 11 Pro'nun kat kat üstünde diyebilirim. Video tarafına önem veriyorsanız 11 Lite NE'yi tercih etmek kesinlikle daha mantıklı olacaktır. Redmi Note 11 Pro yalnızca batarya kısmında Mi 11 Lite'dan öne geçiyor diyebilirim. Ortalama bir kullanımda Redmi Note 11 Pro'nun Mi 11 Lite'dan 1-1,5 saat arası daha fazla ekran süresi verdiğini söyleyebilirim. Bu da nereden bakarsanız toplam kullanımda 4-5 saat daha fazla bir kullanıma denk geliyor. Batarya performansı olarak Note 11 Pro hem hızlı şarj kısmıyla hem de batarya kullanımıyla gerçekten önde. Yani dostlar genel olarak bir toparlarsak 11 Lite NE Redmi Note 11 Pro'dan genel anlamıyla daha mantıklı ve daha tercih edilesi bir cihaz. 7800 TL civarında 11 Lite NE'nin 256 GB'lık yani en tepe versiyonunu alabiliyoruz. Note 11 Pro'nun 8 GB RAM 128 GB'lık depolama ile gelen modeli 8000 TL olduğuna göre aradaki fiyat farkını düşündüğümüz zaman da 11 Lite NE zaten her anlamda daha başarılı. Aradaki 200 TL'lik fiyat farkını verip hem daha düşük performanslı hem de genel deneyim açısından daha kötü bir cihaz almak kesinlikle hiç mantıklı değil. Ben bu iki cihaz arasında kalsaydım 11 Lite NE'yi rahatlıkla tercih ederdim. Peki sizler bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce hangisi alınır? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.